Yine güzel bir günden herkese merhaba. Ben Figen Ararat. Bugün yine çok hoşunuza gideceğini umduğum harika bir örgü projesiyle karşınızdayım. Minicik minicik ayaklara bu minnoş patikleri örüyoruz. Hem de çok kolay bir şekilde. Haroşa örebiliyorsanız, düz örgü örebiliyorsanız bu patiği kolayca örebileceksiniz. Kolay örgü sevenler orada mısınız? Hadi gelin yapımına başlayalım. Patiğim için 2 tane farklı renk kullandığım ipin adı Nako Star Bebe. Bebeklerimizin cildine çok uygun çünkü anti-peeling bir ip. Nedir bu? Alerji yapmaz. Böyle küçük küçük böyle pütürcükler olup bebeğimizin burnuna kaçmaz. Tenine çok uygun, alerjik olmayan bir ip demek. %100 premium anti-peel akrilik, çok dayanıklı ve alerjik olmayan bir ip, tam bebeklerimize uygun. Bu renk kodunu kullanmak isterseniz 2496 bu güzel parlak gri için. Kaç numara şiş kullanacakmışız? 3,5-4. Ben her zaman olduğu gibi patiklerde 1 numara düşük şiş kullanıyorum. 3 numara şiş kullanıyorum çünkü patiklerde esneme olabiliyor. O yüzden 1 numara şiş çok iyi geliyor. Patiğimiz 6 aylık bir bebeğe kadar uygundur. Patiğe şu arka kısımdan başlıyoruz. Şuradan başlıyoruz yani. Bakın şöyle, isterseniz hiç kıvırmadan da kullanabiliyorsunuz patiği. Bu genişliği öreceğiz şimdi. İlmeği buna göre atacağız. Tam 24 tane ilmek atacağım bu genişlik için. 6 aylığa kadar olan bebek için, yani yeni doğmuştan 6 aylığa kadar olan bebek için 24 tane ilmek atıyorum. Ve burada da göreceğiniz gibi haroşa örüyorum. Tam kaç sıra? 24 sıra haroşa örüyorum bu gri renkle. ...24 sıra haroşa ördüm. Şimdi patiğimizin arka kısmını yapmış olduk. Buradan sağ taraftan 8 tane ilmek eksiltiyorum. Şöyle 2-2 birlikte örerek, şöyle 2 taneyi birlikte örüyorum. Tekrar şişimi alıyorum. Yine 2 taneyi birlikte örüyorum. Tam böyle 8 ilmek eksiltiyorum. 24 ilmekten 8 ilmek eksilteceğim. Bakın şuradan şöyle sayalım. Tam 16 tane ilmek olacak. Şöyle sayıyorum. Buradaki ilmekle beraber 16 ilmek oldu. Şimdi sonuna kadar tüm ilmekleri örüyorum. Patiğin gri kısmı bitti, yani arka tarafı bitti. Parmak ucunu yapacağız şimdi. Şöyle tüm arka çevresini örmüş olduk. Şimdi öndeki o sarı güzel kısma geldik. Sarı renk için yine Nako Star Bebe kullanıyorum. Renk kodu 215. Gerçekten çok tatlı, çok canlı bir sarı renk. Ben sarı gri uyumuna bayılıyorum zaten. İsterseniz tek renk de yapabilirsiniz ya da farklı renkler kullanabilirsiniz. Şimdi sarı ipimi bağlıyorum. Şöyle ona geçeceğiz. Gri ipi kesiyorum, artık onunla işimiz yok. Şimdi sarı renk iple 2 sıra haroşa örüyorum. İki sıra haroşa ördüm. Şimdi düz kısmına geldim. Bakın 2 sıra haroşa, 2 sıra düz gibi örüyoruz. Bir akordeon gibi olacak. Ama düz kısmı tam 2 sıra değil. Yani şöyle bir sıra düz örüyoruz. Çünkü düz örgü daha çabuk ilerliyor. Daha uzun oluyor o kısım. Şöyle bu sırayı sonuna kadar düz örgü örüyorum. Diğer yüzünde ters örgü öreceğim. Ve düz kısmı oluşturmuş olduk. Bakın şöyle daha çabuk uzuyor çünkü. Saydığınızda 2 tane V oluyor ama 2 kere gidip gelmiyoruz. Bir sıra düz örüyoruz, arkasına da ters örüyoruz. Şimdi tekrar haroşa kısmına geçeceğim. Şimdi böyle 2 diş haroşa ve 2 tane sıra düz örgü olmak üzere 8 tane haroşa sırası olana kadar bunu sonuna kadar böyle örüyorum. 8 tane haroşa sırası olana kadar ördük. Artık patiğimizi bitirebiliriz. Aralara da düz örgülerimizi yaptık. Akordeon gibi bir kısım oluştu. O burnunu oluşturacak patiğimizin. Şimdi bitiriyoruz. 2 tane ilmeği birlikte örüyoruz. Ördüğümüz ilmeği tekrar şişe takıyoruz. Böyle 2-2 örerek
sıranın sonuna kadar tüm ilmekleri bitiriyoruz. İşte tamamen bitti. Birazcık da dikiş için ip bırakarak şöyle kesiyorum. Aslında patiğimiz sadece bu kadarcık bir parçadan oluşuyor. Bakın şekil bu. Gördüğünüz gibi çok kolay. Şimdi ters taraftan şöyle gri tarafla sarı tarafı birleştireceğiz. Bakın şöyle ikisini birleştiriyorum. Gri iple şöyle uçlardan karşılıklı sarı kısımla gri kısmı birleştiriyorum. Şimdi diktikten sonra şu ayırmış olduğum sarı ipi iğneme geçirdim. Ve üst tarafı, yani patiğimizin en üst tarafını şöyle teheller gibi en baştaki iplerinden alıyorum. Bakın. Orayı büzeceğiz. Şöyle en tepeden teheller gibi geçiriyorum iğnemi. Ve sonuna kadar geldikten sonra ipi çekiyorum. Bakın büzdürmüş olduk ve patiğimin formu oluştu. Şimdi karşı tarafla birleştiriyorum. Arada kalan boşluğu da, şurada bir tane delik kalıyor. Onu da karşılıklı dikerek, bakın şöyle karşılıklı dikerek kapatıyorum. Patiğin üst kısmı oluştu. Şimdi sıra geldik tabanına. Tabanı için de şöyle düz olarak ikiye katlıyorum. Gri kısmı şöyle dikiyorum gri ipimle. Sıra geldi sarı kısma. Sarı kısmı da sarı iple dikeceğim. Sadece ucunda şöyle hafif bir boşluk bırakacağım. Oraya kadar dikeceğim karşılıklı olarak. Orada ufak bir böyle numara yapacağız. Orayı biraz büzdüreceğiz. Orada bir yuvarlaklık sağlayacağız. İşte ortasına kadar geldik sarının. Şimdi en üstte yaptığım gibi kenarlardan teheller gibi iğnemi geçiriyorum. Şöyle komple. Bütün kalan kısmı şöyle. Diğer tarafa da dönüyorum. Sonuna kadar dikmediğim yerin sonuna kadar geliyorum. Bir ipimi çekiyorum. Bakın büzdürüyorum. Orada parmak ucu için böyle çok güzel bir şekilde bir yuvarlak oluşturmuş olduk. Şimdi sabitliyorum ve artık patiğim hazır. Görüyorsunuz çok güzel bir şekilde oldu. Bakın taban kısmı da çok güzel görünüyor. İşte ufacık bir büzdürmeyle nasıl yuvarlak oldu. Bakın. Artık giyime hazır. Buraya da isterseniz bir tane pompon koyabilirsiniz veya da şimdi benim yapacağım gibi bir güzel fiyonk yapabilirsiniz. Ben bu güzel fiyongu yapacağım. Çok da kolay yapın. Birçok yerde kullanabilirsiniz. Yine Nako Star bebeğimi alıyorum. 2,5 numarada tığımı alıyorum. Şöyle bir kere parmaklarıma ipi doluyorum. Ve ilmek çıkartıyorum tam ortasından şöyle çekip ipimi. Buna sihirli halka diyoruz. Birçok yerde kullanıyoruz. Bir tane zincir çekerek çıkartmış olduğum ilmeği sabitliyorum. Şimdi 5 tane zincir çekeceğim. Halkayı hiç kapatmadan, o oluşturduğum halkayı kapatmıyorum. 5 tane zincir çekiyorum. Çok kolay bir fiyonk oluyor bu. Şimdi 5 zincir çektikten sonra tığıma ipi 3 kere doluyorum. Bakın 1, 2, 3 kere doladım. Halkanın ortasından tığ geçiriyorum, ipi çekiyorum. Şimdi 2 doladığım bu ipleri
2 örüyorum. Bakın şöyle 1, 2 ilmeği ördüm. Tekrar ipi alıyorum. 2 ilmeği birden örüyorum. Tekrar ip alıyorum. 2 ilmeği beraber örüyorum. Tekrar, yani 4 kere de 2 ilmekleri örüyorum. Şimdi yine aynı şekilde tığıma 3 kere ipi doluyorum. Yine halkanın ortasına batıyorum. İpi çekiyorum. 2 ilmekleri örüyorum. Bunu 6 tane olana kadar böyle yapıyorum. Bakın şöyle 2 örüyorum. Sonuncu 2 ilmeği de örüyorum. Tam ortada 2 tane yaptım. Şimdi 6 olana kadar örüyorum. Tam 6 tane oldu bakın. 5 tane zincir çekmiştik. Ortadaki de 6 oldu. Şimdi tekrar en başta yaptığım gibi 5 tane zincir çekiyorum. Beş tane zincir çektim. Yine halkanın ortasına batıyorum ve 2 ilmeği birlikte örüp sabitliyorum. Şöyle en başta yapmış olduğumuz sihirli halkayı da biraz küçültüyorum. Bakın tam kapatmıyorum, biraz küçültüyorum. Fiyonk'un sağ tarafı olmuş oldu. Bakın işte bu kadar. Sağ tarafını yaptık. Şimdi diğer tarafını yapacağız. Yine en başta yaptığım gibi 5 tane zincir çekiyorum. Dediğim kadar kolay bir fiyonk bu. Birçok yerde kullanabilirsiniz. 5 zincir çektikten sonra 3 kere tığıma ipi doluyorum. Tekrar halkaya batıyorum. 2 ilmekleri örüyorum. Şöyle. Yine sağ tarafta yaptığım gibi ortada bu dolama işiyle 2 ilmekleri örmeyi 6 kez yapıyorum. Bakın yine 3 kere doladım, yine battım ve 2 ilmekleri örüyorum. Diğer tarafta yaptığım gibi 6 tane ortaya yaptım. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum yine aynı şekilde. Ve tam ortaya batıp sabitleyip bitiriyorum artık. Fiyonk'um hazır. Şöyle arkasını da iyice çekip tamamen ortayı da kapatıyorum. İşte fiyonk hazır. İsterseniz bunu böyle kullanabilirsiniz. Ortasına bir boncuk koyabilirsiniz veya şimdi benim yapacağım gibi şöyle sarı renk iple güzellik katabilirsiniz. Arkadan sarı renk ipimi geçiriyorum şöyle. Ve fiyonkun üzerinden şöyle birkaç kere dolayacağım. Şöyle 6 kez yeterli olacaktır sanırım. Şöyle 6 kere doluyorum. Ve patiğin şöyle ortasına dikiyorum. İşte fiyonguyla patiğim hazır. Artık minicik ayaklara şöyle güzelce giydirebiliriz. İşte gördüğünüz gibi bu güzel patikleri yapmak bu kadar kolay. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Yine güzel değişik örgü projelerinde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.